sözü geçen diyetlerden bir tanesi paleo diyeti veya ilk çağ diyeti ismiyle geçen taş devri diyeti. Özünde son 300, 400 hatta 1500 yıl önce yenen yiyeceklerden köken alan, yani bizim yerleşmiş toplumların yetiştiremediği ya topraktan çıkan ya avladığımız yiyecekler olarak isimlendirebileceğimiz yiyecekleri yememizi tavsiye eden bir diyet stili. Etler, hatta av etleri diyeceğimiz sincap da olabilir, kuş olabilir veya gezinen, kendisi büyümüş olan hayvanları tavsiye ediyorlar. Tabii bizim bunları bulmamız mümkün değil ama mümkünse doğal olan hayvanlardan bahsediyoruz. Yani fabrikada yetişmiş bir ürün değil de doğal hayvandan bahsediyoruz tercihen. Bizim bulabileceğimiz ölçüde söylüyorum. Ve bütün sebzeleri yiyebiliyorsunuz. Yağları yiyebiliyorsunuz ama fındık fıstıkları çok fazla tüketmemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii tereyağı bunun içinde var ama örneğin zeytinyağı da var. Ayçiçek yağı yok çünkü onlar tarım ürünü sayılıyor. Böyle bir besin stili, bütün unlar bunun dışında kalıyor ve karbonhidratların çoğu bunun dışında kalıyor haliyle. Bu şekilde olduğu takdirde insülin direnciniz olmuyor çünkü vücudunuz hiçbir karbonhidratla karşılaşmıyor ve sonuç olarak insülin olmadığı için de vücut kendi yakıtlarıyla yeterli bir şekilde bir simbiyoz oluşturduğu için kendisi karbonhidratlarını ve glukozunu mevcut yakıtlarından üretmeye başlıyor ve bu sistem içerisinde sizin istekleriniz karbonhidrat için oluşmuyor. Sizin vitaminleriniz daha doğal olarak emilmeye başlıyor, bağırsaklarınız sorun yaşamıyor. Vitaminleriniz zaten demir, B12 açısından yeterli oluyor. Sebzelerden diğer vitaminlerin hepsi sağlanmış oluyor. Ve sistem kendi kendine devam edip gidiyor. Buradaki hiçbir şey ziyan olmuyor ve günün sonunda yanlış hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Eleştirenler şu şekilde eleştiriyorlar: biz eskiden yaşayanların ne yediğini bilmiyorduk diye bunu öne sürüyorlar. Ve tahılların o kadar da kötü bir şey olmadığını, zaman zaman geçmişteki atalarımızın da tatlı şeyler yemeyi sevdiklerini, bu kadar az yemek zorunda olmadığımızı vesaire öneriyorlar. Yiyenler zaman içerisinde daha berrak düşündüklerini, enerjilerinin hiç düşmediğini, çok mutlu olduklarını savunuyorlar. Bu noktada kendinizi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Günün sonunda nasıl yaşamak istediğiniz size ait bir durum. Problem şu olabilir: bu kadar çok et ve hayvan ürünü tüketmek ürik asidi yükseltebiliyor. Ama az miktarda yerseniz o da bir problem olmayabilir. Çünkü ürik asit sonuçta suyla eriyip giden bir şey. Bir problem masraf açısından olabilir. Yine daha az yerseniz, çok yemediğiniz takdirde masraf da azalır. Protein açısından fazla olması, dediğim gibi, bir problem yaratır mı? Ancak sebzeyi az yerseniz yaratır. Oksidan ve antioksidan dengesini korumak şartıyla bu diyetin aslında büyük bir problemi yok.